Kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi Yunan mitolojisi, kahramanlar, tanrılar ve fantastik yaratıklarla dolu zengin bir dünyadır. Bu dünyanın en ilginç figürlerinden biri de, Girit adasının bronz devi, Talos'tur. Talos, sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda mitolojik anlatılar içinde insan yapımı bir gücün sembolü olarak da görülür. Antik Yunan'da teknolojinin, gücün ve zayıflığın sembolü olan bu figür, birçok yönden ilgi çekicidir. Çoğumuz Talos'u, Ray Harryhausen'ın nefes kesen özel efektlerini kullandığı 1963 yapımı filmi, Jason and the Argonauts filmindeki bronz dev olarak biliriz. Ancak, Talos fikri nasıl ortaya çıkmış olabilir? Talos acaba tarihteki ilk robot olabilir mi? Antik Yunan dünyasında, tanrıların ve kahramanların yanı sıra, insan yapımı efsanevi varlıklar da vardı. Girit adasını koruyan, devasa bronz bir savaşçı. Teknoloji ve mitolojinin kesişim noktasında duran bir dev. Tanrıların elleriyle yaratılmış, bronzdan bir koruyucu. Peki bu devasa yaratık kimdi? Nasıl yaratıldı ve nasıl yok edildi? Bugün, Yunan mitolojisinin en ilginç figürlerinden biri olan Talos'un hikayesini keşfedeceğiz. Talos'un kökeni, Yunan mitolojisinin en tartışmalı konularından biridir. Farklı kaynaklar, onun yaratılışı ve kimliği hakkında çeşitli hikayeler sunar. Bu hikayeler, Talos'un anlamını ve önemini farklı açılardan ele alır. Talos'un kökenine ilişkin çok değişik hikayeler vardır. En yaygın inanışa göre, Talos, tanrıların ustası Hephaistos tarafından yaratılmıştır. Hephaistos, demircilik ve zanaatkarlık tanrısı olarak bilinir ve Olimpos tanrıları için çeşitli eşyalar ve silahlar üretmiştir. Talos, onun yarattığı en büyük eserlerden biri olarak kabul edilir. Bu dev, saf bronzdan yapılmıştır ve Hephaistos'un zanaatkarlık becerisini ve gücünü gösteren bir şaheserdir. Bu bağlamda Talos, insan yapımı bir gücün ve teknolojinin temsilcisidir. Başka bir versiyona göre, Talos, Tanrı Zeus tarafından Girit kralı Minos'a bir hediye olarak verilmiştir. Bu hikayede, Talos, Girit adasının ve onun hükümdarının gücünü ve otoritesini simgeler. Zeus, Talos'u Girit'in koruyucusu olarak atamış ve ona adayı düşmanlardan koruma görevi vermiştir. Bu, Talos'un koruyucu rolünü vurgulayan bir anlatıdır. Bazı eski kaynaklar, Talos'u Girit'in yerel bir tanrısı veya ilahı olarak tanımlar. Bu hikayelerde, Talos, adanın kendisiyle özdeşleşmiş bir varlık olarak görülür. O, Girit'in toprağını, halkını ve geleneklerini koruyan kutsal bir figürdür. Bu bağlamda, Talos sadece bir dev değil, aynı zamanda Girit kültürünün bir parçası olarak görülür. Talos'un fiziksel yapısı, onu diğer mitolojik figürlerden ayıran en belirgin özelliğidir. O, tamamen bronzdan yapılmış bir devdir ve vücudu bir savaşçı gibi güçlüdür. Talos'un gücü ve dayanıklılığı, onu neredeyse yenilmez kılar. Vücudu, saf bronzdan yapılmıştır. Bu bronz, onu sadece dayanıklı ve güçlü kılmakla kalmaz, aynı zamanda ona bir parıltı ve haşmet kazandırır. Talos'un bronz vücudu adeta bir zırh gibidir ve ona fiziksel zarar vermek neredeyse imkansızdır. Talos'un içindeki yaşam gücü, tanrıların kanı olarak bilinen İkor tarafından sağlanır. Bu tanrısal sıvı, Talos'un topuğunda yer alan bir damarda bulunur. Bu damar, Talos'un en zayıf noktasıdır ve bu damar zarar gördüğünde Talos'un hayatı sona erer. Bu zayıf nokta, onun en büyük zaafıdır ve nihayetinde onun sonunu getiren unsurdur. Talos, Girit adasını istilacılardan koruma görevine sahiptir. Efsanelere göre, Talos adanın çevresini 3 günde bir dolaşır ve adaya yaklaşan gemileri tespit ederdi. Eğer bir tehlike algılarsa, devasa kayalar fırlatarak veya bronz vücudunu kızdırarak düşmanları püskürtürdü. Bu özellikleri, onu adanın yenilmez bir koruyucusu haline getirdi. Girit adasının koruyucusu olan Talos, görevini büyük bir sadakatle yerine getirir. Girit, antik dönemde stratejik öneme sahip bir ada olduğundan, Talos'un bu görevi oldukça kritiktir. Talos, adanın çevresini sürekli olarak gözlemlerdi. Denizden gelen herhangi bir tehlikeyi fark ettiğinde, devasa kayalar fırlatarak düşman gemilerini batırırdı. Ayrıca, vücudunu kızdırarak, adaya yanaşmaya çalışan gemilere yaklaşır ve onları yakardı. Bu sayede, Girit'e yaklaşmak isteyen düşmanlar için büyük bir tehdit oluştururdu. Talos sadece denizden gelen tehlikelere karşı değil, aynı zamanda karadan gelen tehditlere karşı da Girit'i korurdu. O, adanın kıyı şeridinde devriye gezer ve adaya ayak basmaya çalışan herkesi engellerdi. Bu özelliği, Talos'u hem deniz hem de kara savunmasında etkili kılan bir koruyucu yapardı. Talos, Girit kralı Minos'un adaletini ve gücünü de temsil ederdi. Onun koruma görevi,
Minos'un hükümranlığını pekiştiren bir unsur olarak görülürdü. Talos, Girit'e yönelik herhangi bir tehditte Minos'un emirlerini yerine getirir ve adaleti sağlardı. Talos'un en bilinen hikayelerinden biri, altın postu arayan Argonotların Girit'e gelişiyle ilgilidir. Bu hikaye, Talos'un gücünü ve zayıflığını gösteren bir anlatıdır. Şimdi de biraz bu anlatıdan söz edelim. Argonotların gelişi. Argonotlar, altın postu bulmak amacıyla Girit'e geldiğinde, Talos tarafından engellenirler. Talos, Argonotların gemisini tespit eder ve onları adaya yaklaşmamaları konusunda uyarır. Bu sırada, Argonotlar Talos'un gücünü ve adayı nasıl koruduğunu fark ederler. Argonotlar arasında yer alan büyücü Medea, Talos'u alt etmenin bir yolunu bulur. Medea, büyü yeteneklerini kullanarak Talos'u kandırır ve onun zayıf noktasını hedef alır. Efsanenin bir versiyonuna göre, Medea, Talos'u hipnotize eder ve topuğundaki ikor damarı kesilir. Bu damar kesildiğinde, Talos'un içindeki yaşam gücü tükenir ve bronz dev yere yığılır. Talos'un ikor damarının kesilmesiyle birlikte, onun içindeki tanrısal kan akar ve Talos hayatını kaybeder. Bronz dev, Girit'in kıyılarına yıkılır ve böylece Argonotlar güvenli bir şekilde karaya çıkar. Talos'un düşüşü, onun zayıf noktasının keşfedilmesiyle gerçekleşir ve bu, onun yenilmez olmadığını gösterir. Girit'in dev tunç adamı hakkındaki efsane ile ilgili birçok farklı yorum vardır. Hikayede, Talos'un kaderinin Truva Savaşı'nda Şil'in geçirdiklerine benzediği yönünde imalar bulunmaktadır ve bunların kaynakları aynı olabilir. Politik bir yoruma göre Talos, metal silahları olan Minos donanmasını temsil ediyordu. Argo gemisiyle gelen Anakara Yunanlıları Talos'u yenince Girit'in gücü yok oldu ve Yunanistan'ın kontrolü Anakara'ya geçti. Belki de Girit'in limanlarını korsanlar istila etmişti ve Talos Minos'un korsanlara karşı nöbetçisiydi. Şair Robert Graves, Talos'un tek damarının, bal mumu yöntemiyle tunç dökümü yapılmasındaki esrara ait olduğunu belirtmiştir. Bu yöntemde heykeltıraş, modelini kilden yapar ve sonra da bal mumuyla kaplar. Bir diğer kuramda Talos'un tarihteki ilk işlevsel robot olduğu yönündedir. Hesaplara göre, Talos Girit'in çevresini günde 3 kez dolaşabiliyorsa, saatte 155 mil hıza sahip demektir. Bu görüşü savunanlar, tunç dev bileğinden yaralandığında dışarı akan sıvının erimiş kurşuna benzediğinin altını çizmektedirler. Talos, Yunan mitolojisinde birçok sembolik anlama sahiptir. Onun bronz vücudu insan yapımı gücün ve teknolojinin bir sembolüdür. Ancak aynı zamanda, Talos'un zayıf noktası, en güçlü varlıkların bile bir zaafı olabileceğini gösterir. Talos, insan yapımı bir varlık olarak, teknolojinin gücünü ve potansiyelini temsil eder. Hephaistos'un zanaatkarlığıyla yaratılmış olan bu dev, Antik Yunan'da mekanik ve teknolojik bir varlık olarak görülür. Bu, onun insan yapımı gücün bir sembolü olarak değerlendirilmesine neden olur. Talos'un zayıf noktası, onun yenilmez olmadığını gösterir. Bronzdan yapılmış bir dev olsa da, tek bir damar onun hayatını sona erdirebilir. Bu, en güçlü varlıkların bile bir zaafı olabileceğini ve bu zaafın onların sonunu getirebileceğini vurgular. Talos, Girit adasının koruyucusu olarak, adaleti ve düzeni temsil eder. O, Minos'un adaleti ve otoritesini pekiştiren bir varlık olarak görülür. Bu bağlamda, Talos, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir düzen ve güvenlik sembolüdür. Talos'un hikayesi, Antik Yunan mitolojisinin teknolojiyi, gücü ve zayıflığı nasıl ele aldığını gösteren eşsiz bir örnektir. Bronz bir devin koruyuculuk görevi, insanın yarattığı güçlerin bile nasıl zayıflıklarla dolu olabileceğini hatırlatır. Tarihin derinliklerinden gelen bir figür olarak, mitolojinin sunduğu öğretileri bizlere aktarmaya devam eden Talos'u anlattığımız videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.